Alkışlayarak girmek istedim. Herkese tekrar merhabalar. Günü yarıladık. Umarım keyifle takip ediyorsunuzdur, yorumlarınızı eksik etmiyorsunuzdur. Ayrıca hazır izlerken de Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Şimdi demin tüm dünyada yayınlanan Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul tanıtım filmimizi izledik. Ve bu filmin yaratıcıları, çok değerli yaratıcıları yanımda Koray Birant ve Burak Sanuk'la beraberiz. Hoş geldiniz Hoş demek bulduk. istiyorum. Hepimiz heyecanlıyız. Daha doğrusu en heyecanlı yine benim. Sonra Burak da heyecanlı ama Koray pek heyecanlı değil. O yüzden Koray'a devredebilirim bu sunuculuğu. Olsun. Başlıyoruz şimdi söyleşimize. Bence keyifli geçecek diye ümit ediyorum. İlk defa tamamen dijital gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında tüm dünyada yayınlanan bir tanıtım filmi çektiniz. Ve bir haftada 5000 kilometre yol yaparak neredeyse tüm Türkiye'yi dolaştınız. Koray, hem filmin yönetmeni olarak senden hem de stylisti olarak Burak senden bu filmi çekerken yaşadığınız deneyimleri dinleyebilir miyiz? Şimdi aslında biraz yaratım sürecinden bahsetmek istiyorum. Şimdi dünyadaki mevcut durumdan dolayı bir dijital ortamda bir defile yapılıyor ve biz bu olayı başta düşünürken nasıl bir film çekelim dediğimiz zaman şimdi normalde izleyiciler ne yapıyorlar? Front row'lara oturuyorlar, ikinci sıraya oturuyor, üçüncü sıraya oturuyor ve orada aslında bir sadece şey değil yani bir catwalk'tan ziyade bir deneyim yaşanıyor. Fakat bu deneyim dijital platforma taşınınca birazcık da bunu izleyecek olan gerek yerli izleyicilere gerekse yabancı izleyicilere biraz aynı deneyimi aslında daha sürreal bir anlamda deneyimletmek istedik. O da şu, şimdi bizim filmimize baktığınız zaman bir catwalk var ve catwalk'ta İstanbul'dan başlıyor, Anadolu'nun farklı bölgelerinde devam ediyor ve o mekanlar arasında da böyle bir glitch'li dijital geçişler oluyor. Orada da aslında izleyenlere şey vermek istedik. Yani bu insanlar buradalar ama bir yandan değiller, buraya aitler ama bir yandan da değiller gibi. Hem de yabancı izleyicileri birazcık Türk modasıyla beraber Türkiye'nin de doğal güzelliklerini göstermek istedik. Süreç böyle başladı. Burak'la beraber aslında Burak filmin başında benden daha fazla yoruldu. Çünkü bu kadar tasarımcıyı gezip onların içerisinden filmin genel temasına uyacak, birbiriyle yarışmayacak kıyafetleri seçme kısmında değil mi? Bayağı Biraz bir yoruldun. zorlandık, Tabii evet her doğru. dokuya uygun görüntüyü de elde etmek için. Ya tabii öyle bir şey var. Bir de onun yanı sıra bizim bu filmi çekeceğimiz süreçle aynı zamanda Digital Fashion Week kayıtlarının alındığı zaman aynı zamana denk geliyordu. Dolayısıyla ben bazı kıyafetleri zaten eskizlerinden seçmek durumunda kaldım ve çekime 3 gün kala fitting aldığımda tam hallerini görüyor oldum. O sebeple o hazırlık aşaması çok zorluydu. Koray'ın dediği gibi bir dünyamız vardı. Aslında bir noktada dünyada izleneceğiz ve eforsuz da gözükmek istiyorduk styling anlamında. Daha dünyalı, daha yeni gözükmek istiyorduk. Çünkü artık son dönemlerde tüm dünyada glam algısı da çok değişti. Evet. Çok konforlu alanlara girmeyecektik. O yüzden herkesin çok konforlu gözükmesi gerekiyordu ve bütün lookların altında sneaker kullandık. Bu bize aşırı derecede konfor sağladı. Güzel, Ve zor. manken modellere tabii. Evet, kesinlikle modellere de aynı şekilde. Güzel bir deneyimdi ama hazırlık aşaması benim için birazcık zordu. Peki hangi modellerle çalıştınız? Modellerin casting süreci nasıl ilerledi sizin tarafta? Ya şöyle, bir kere tamamen Türk model kullandık. Zaten öyle olması gerekiyordu. Şimdi kullandığımız modeller de aslında uluslararası platformlarda yani büyük moda evlerinin defilelerinde yürümüş olan isimler ya da yabancı dergi kapaklarına, yabancı dergi editoryallerine çıkmış aslında yine bizim değerlerimiz. Biz burada tipik bir anlamda yani Türkiye'yi de gösteriyoruz ama aslında bir Türkiye tanıtım filmi değil. Yani burada biraz bizim topraklarımızdan bir şeyler göstererek Burak'ın da dediği gibi daha dünyalı bir algı içerisinde bunu sunmaya çalışıyoruz. Bunu sunarken de gerek stylingle olsun gerek modellerimizle yani castingimizle de bunu aslında bir yandan desteklemeye çalıştık. Öykü var, Özge var, Ege var, ikizlerimiz var, Evet, Efe Ece var. ile Esin. O anlamda yani buna çok özen gösterdik.
Çok da bayağı bir başarılı model isimler baktık. gerçekten. Evet. Öyküyü bayağı Evet, takip ediyorum yani çıktığı profesyonel defileleri. Evet. anlamda modellik yapanları özellikle seçtik. Yani tabii ki de mesela bir dizi oyuncusu da kullanabilirdik ama oralara Muhakkak. hiç girmek istemedik. Bu film bir moda filmi, bu film bir İstanbul Moda Haftası filmi olduğu için moda bağlamında kendimizi biraz şey yaptık, Evet, ya limitledik. aslında tabii şöyle bir şey de oldu burada. Uzun zamandır Türk modeller konusunda çok kısmetsiz bir dönem de geçiriyorduk ama geçtiğimiz 3-4 sezona baktığım zaman artık çok iyi, çok ciddi, Öykü gibi bizi yurt dışında temsil eden çok başarılı ve büyük sahnelerde yürüyen modeller de olduğu için bu sene o anlamda yani daha doğrusu geçtiğimiz 3-4 senedir model anlamında da çok şanslıyız. Çok ciddi yetenekler çıkıyor. Koray'la da yayın öncesinde konuşmuştuk aslında onu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamdaki gücünü de bir şekilde bu filmde göstermek istedik aslında. Peki çekimlerden böyle bizimle paylaşabileceğiniz, unutamadığınız, iyi veya kötü bir anınız var mıdır? İkinizden de dinlemek isterim. Yani şöyle, hep iyi anılarımız var ama ben bir şeyi Adıyaman seyahati. Şimdi şöyle, aslında baktığında biz 6 gün değil mi? 6 Evet. gün çektik. Biz önce atladık, uçakla bir Kars'a gittik. Ani'yi çektik, o akşam Kars'ta konakladık, sabah uçağa atladık, sabah uçağıyla Ankara'ya uçtuk. Ankara'dan araçlara bindik, Kapadokya'ya geçtik. O gece Kapadokya'da konakladık, sabah Kapadokya'yı çekeceğiz, sis ve havadan dolayı balonlar kalkmıyordu. Balonları kullanmak istiyorduk filmimizde. Tabii sis de olunca, hava da kapalı olunca dedik ki hadi Tuz Gölü'ne gidelim. Atladık 1,5 saat Tuz Gölü'ne. Spontane bir şekilde. Evet. Tuz Gölü'nü çektik. Tuz Gölü'nden o gün yine geri döndük Kapadokya'ya. Akşam yattık, sabah apar topar. İşte bu en zor günümüzdü. Evet, evet. Sabah Kapadokya çektik. Oradan Tuz Gölü'ne gittik. Tuz Gölü'nü çektik. Oradan arabaya atladık. 7 saat Adıyaman'a geçtik. Gitgide doğuya doğru gidiyorduk biz. Evet. Ve uykusuz olarak diye anlıyorum yani. Ya Saatler uykusuz şimdi çünkü mesela onların aracı rahat. Sevmediler araçlarını. Beni de bir tane Vito gibi bir araca koydular. Ya şu kadar oturma alanı var. Dimdik 6 saat, 7 saat dimdik bir şekilde gittim. Bir de yollar falan virajlı. Virajlı, bilmediğimiz yollar, bir şey yorgunuz ama... Sabaha karşı 2'de Adıyaman'a vardık. Sabah çekecektik Nemrut'u. Dedik ki böyle olmayacak çünkü ekip bitti. Akşamüstüne aldık. Akşamüstü keyifli bir şekilde Nemrut'u Bir de siz yolu karıştırdınız galiba değil mi? Öyle bir sıkıntı da olmuştu. Bayağı Adıyaman bizim için zorlu Ya bir aslında süreçti. yorucuydu. Kompakt Tabii bir ki. ekiptik. 20-23 kişilik bir ekiptik. Normalde bu tür setler çok daha kalabalık oluyor ama bizim çok olmamız gerekiyordu. Yani hızlı hareket etmeniz hızlı ve gerekiyordu. daha kompakt bir ekiple hızlı hareket edebilmemiz gerekiyordu. O anlamda güzel, keyifli oldu. Gerçekten çok zor şartlarda Yani çalıştınız. Sizinle Zor konuştukça ama daha da iyi keyifli. idrak Zor ediyorum. ama keyifliydi. Peki bu seyahatte hani keşke yanıma hani şunu alsaydım ya da iyi ki bunu getirmişim yanımda dediğiniz bir şey var mı? Yani ben keşke bir ikinci drone'umuz daha olsaydı dedim. Mesela. Çünkü Evet. Kapadokya'da bir drone faciası yaşadık. Özge'ye doğru drone giderken yine drone'u ben kullanıyordum. Bir problem yaşıyorduk drone'da. Özge'ye vuracaktım az kalsın drone'la ve orada vursam aslında korkunç şeyler olabilir. Çünkü Özge kayaların üzerinde duruyor. Ben de Özge'ye Dengesini de kaybedebilir. kaybedebilir. Özge'ye vurmamak için yere çaktım drone'u. Tabii o Sultan Sazlığı'nda bizi bir panik yarattı. Çünkü hemen Sultan Sazlığı'na gideceğiz. Bir de uçak yok. Yani biz bütün bu güzergahı uçakla da yapabilirdik ama genellikle bu uçuşlar İstanbul başlangıç noktalı Doğru. oluyor ya da Ankara başlangıç ve bu uçaklar genellikle sabah oluyor. Bizim de programımıza uymadığı için İstanbul'dan yeni drone getirtelim falan derken ben tamir ettim bir şekilde drone'u ama orada bir gerildik. Bir Evet. de İstanbul'da da bir drone patlattık. Geçmiş Evet, olsun. bayağı bir drone'la mücadeleleri oldu tabii. Yani ekipçe mücadelemiz Dronlar oldu. için böyle bayağı ehliyet falan veriyorlar diye Tabii biliyorum, benim var değil mi? ehliyetim mesela. Yanlış söylemiyorum, Evet, tamam. yani bunların izinlerini alıp Evet, falan bir filan. sürü yani izinler meşakkatli haricinde bir de işler. bayağı meşakkatli iş öyle hadi Evet. işte çalıştırıyorum da Yok, hani öyle öyle. kolay sanılmasın yani Evet. o dronları uçurmak. O Çok yüzden zor, böyle evet. kazalar olabiliyor muhakkak. Evet. Geçmiş olsun tabii ki. Teşekkür ederiz. Peki
Burak, bu soruyu sana sormak istiyorum. Biraz dijitalleşen moda dünyasından bahsedelim. Hem moda haftalarının hem de modanın geleceğini nasıl görüyorsun bu dijitalleşen dünyada? Ya tabii bu sene Türkiye'de de ilk defa Dijital Fashion Week yapılıyor. Ülkece, dünyaca hatta geçtiğimiz bu süreçte tabii ki bu bir fırsat olarak görüyorum ben bunu. O anlamda çünkü herkes bizi görüyor, izliyor ve aslında Türkiye'de de neler olduğunun farkındalar. Elbette ki uzun zamandır bu durumu deneyimliyorlar ve farkındalar ama bu çok daha ayrı. Ya, çünkü Covid'le birlikte dünyada lokalleşme başladı ve lokal markalara daha çok ilgi, alaka gösterilmeye başladı. Sen de bir influencer olarak çok iyi biliyorsun artık lokal markalar da çok kıymetli ve çok önemli. O sebeple elbette ki sürekli dijital üzerinden gidecek bir şey olmayacak bu. Çünkü artık fiziksel defilelere ve performanslara da ihtiyacımız olacak bu anlamda. Ama bu süreçte çok çok daha iyi ve bizim için doğru olduğunu düşünüyorum. Yani her yere bir şekilde erişebiliyoruz ve Doğru. izleyebiliyoruz, deneyimleyebiliyoruz, görebiliyoruz neler olduğunu. Moda için konuşacak olursak tabii ki teknoloji ve hayat devam ettiği sürece modada bir şekilde kendini geliştirerek daha doğru şekilde ve farklı şekilde prezente edilmeye devam edecek. Bu sebeple yani dünya var olduğu sürece moda elbette ki var olacak. Sadece şekil değiştirecek. doğru. Aslında bizim filmin başında da konuştuğumuz gibi bazı algılar değişiyor. İşte bundan birkaç sezon önceki glam algısıyla şu anki glam algısı aynı şey değil. Belki 3 sezon sonra bambaşka bir noktaya doğru evrilecek bu. Bu sebeple hayatla birlikte yaşadıklarımızla, teknolojiyle her şey farklılaşıyor tabii ki. Çok doğru. Ama tekrar dijital Fashion Week'e dönecek olursak güzel bir süreç, değişik ama dediğim gibi yani fiziksel olarak bu projeleri yapmak çok çok daha heyecan verici ve keyifli Çünkü tabii. daha interaktif bir defile gerçekleşiyor. İşte sonra tasarımcı salona giriyor, işte seyirciler alkışlıyor vesaire. Onun tabii ki adrenali, heyecanı bambaşka. Evet, o Peki- enerji çok başka ve Evet. çok farklı. Ama tabii ki bu da bir şekilde iş hayatımızdan ya da iş içindeki yoğunluktan dolayı olamayacağımız yerlerdeki durumları birazcık da olsa, bir nebze de olsa koklamak açısından Evet. bize verilmiş güzel fırsatlar olarak düşünüyorum. Aslında çok daha fazla kişiye bu şekilde erişebiliyoruz. Her şey kayıt altına alınıyor. Hani o an vakit bulamıyorsak bile daha sonra izleyebiliyoruz gibi avantajları da var aslında. Evet, tabii O ki. yüzden hani bu alkışlar yerine defileler için yorumlarınızı yapabilirsiniz mesela. Peki dijitalleşme ile devam edelim. Tüm sektörlerde pandeminin de etkisiyle aslında bu dijitalleşme süreci kat ve kat hızlandı. Hani zaten başlamıştık ama bu çok çok farklı bir hıza ulaştı. Sence Koray, gelecekte bizi neler bekliyor ve moda fotoğrafçılığına bu dijital değişim neler kattı? Şöyle yani sadece mesleki anlamda, fotoğrafçılık anlamında çok majör bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Başta düşünüyordum, pandeminin başında düşünüyordum. Ama gördüm ki aslında sadece bunlar deneyim olarak yanımıza kâr kalıyor. İşte demin konuştuğunuz defilelerin online olması. Mesela bir anda herkes bu tür eventler olsun, işte ne bileyim modacılar olsun, tasarımcılar olsun, fotoğrafçılar olsun bir şekilde bu sürece adapte oldular. İşte diğer fotoğrafçı arkadaşlarım bütün bu koleksiyonları çektiler hızlı. Yani orada başka bir takım refleksler geliştirildi. Bence bunlar kazanım. Bunları cebimize koyacağız ve aslında bence normalleşeceğiz. Çok hızlı normalleşeceğimize inanıyorum. Çünkü İnsanlar normalleşmek istiyorlar. Evet, Yani hepimiz. insanlar demin onu konuşuyorduk. İnsanlar birbirlerine sarılmak istiyorlar Doğru. aslında. Evet, özlediğiniz insanları görüyorsunuz. Merhaba. Hani böyle uzaktan gerçekten o enteresan ya. Bir de bizde böyle çok sarılma Evet, millet sevgisini olarak da yani sarılarak bir Akdeniz gösterme kanı var olduğu ya. için Aynen öyle. o yüzden de Doğru. bence çok hızlı normalleşeceğimize inanıyorum. Yani öyle işte bu hayatımızı değiştirdi. O yüzden de sektör değişecek gibi öyle radikal düşüncelerim yok. Ama
senin de dediğin gibi zaten bir dijitalleşme süreci var. Aslında biz fotoğrafçılar olarak belki bunu herkesten önce yaşadık dijital fotoğraf makinalarıyla. O süreci çok hızlı değiştirdi. Sosyal medyanın, Instagram'ın, Facebook'un, YouTube'un girmesiyle bir takım değişimler oluyor. Bu pandemi süreci bence herkese aynı farkındalığı eş zamanlı olarak verdi. Doğru. Herkes buldu Farklı çünkü. refleksler çıkacaktır ama moda fotoğrafçılığı değişir mi? Hayır. Defile değişir mi? Hayır. Hayır. Bence bir bakacağız 2 sene sonra belki bu dönemleri sadece böyle tebessümle hatırlıyor ya da üzüntüyle hatırlıyor olacağız ama kazanımlar olacaktır muhakkak. Kesinlikle. Ben de en başta böyle daha radikal değişimler olacağını düşünmüştüm. İşte FaceTime'dan çekimler yapılıyor, Zoom O üstünden. trend Hani, oldu yani. aynen, kapak çekimleri dedim ki nasıl bir döneme giriyoruz acaba ama gerçekten de dediğin gibi hani Günü bir an kurtarmak önce da o aslında. aynen günü kurtarmak, işte o trende uyum sağlamak. Evet. Aa bu nasıl çekmiş bakalım, bu evde çekmiş, wow bu kareleri gibi gibi. Aa, güzel işler de çıktı bence. Hani, Influencer'lar her gün yapıyordu. tabii, doğru. Çok çok doğru. Peki yani şuna geçmek istiyorum. Sen gerçekten global ölçekte çok büyük işlere imza atıyorsun. İşini globale taşımak isteyen moda profesyonellerine neler önerirsin? Yani tabii moda profesyonelleri derken bunu bir tek fotoğrafçılar için söyleyebilirim. Çünkü her işin yöntemi ve izlenmesi gereken yolu farklı. İngilizce öğrenecekler ve cesur olacaklar ve çıkıp hayallerinin peşinde koşacaklar. Yani burada oturarak acaba bir gün keşfedilir miyim gibi bir dünya yok. Çünkü dışarıda yani bu moda merkezlerine baktığınızda ve bu merkezlerde var olan senin gibi on binlerce daha yetenek var ve o on binlerce yeteneğin içinden bir şekilde çıkman gerekiyor. Ama bu topraklarda yaşayan bir insan olarak batılı gibi gözükmek yerine kendi topraklarından, kendinden, kendi kültüründen fotoğraflarına bir şeyler katabiliyorsan o zaman bir değer olarak algılanma ihtimalin, fark edilme ihtimalin daha fazla oluyor ki zaten şu anki döneme baktığımız zaman, moda dünyasına baktığımız zaman moda dünyası bu tür değerlere de önem veriyor ve önemsiyor. Kesinlikle. O yüzden birazcık kimliğini kaybetmeden, birazcık da global olarak kendilerini gösterebilecekleri arenalara, nedir bu? İşte Paris, New York, Londra gibi Londra. moda merkezi olan şehirlere gidip oradaki temsilciliklerle iletişime geçip bir şekilde kendilerini göstermeleri gerekiyor. Zor bir süreç. Yani cesur olmaları gerekiyor Ama gerçekten cesur de. olmaları gerekiyor. Kafayı kırmaları gerekiyor tabiri caizse. Ve hedef koymaları gerekiyor. Aynen öyle. Büyük hedefler değil, daha ulaşılabilir, kendilerini motive edecektir küçük hedefler koyarak. Çünkü büyük hedefe erişemediğin zaman bu sefer depresyon işin içine girebilir. Küçük küçük böyle basamakları teker teker acele etmeyeceksiniz, koşmayacaksınız. Bir şekilde olacaktır. Burak senin peki bu konudaki yorumun ne olur? Bir stylist olarak sen de hani stylistlerine Ya gibi Kore'ye önerin katılıyorum olur. tabii ki. Kesinlikle oturduğunuz yerden kimsenin sizi keşfetmesini bekleyemezsiniz. Ama şu da var, özellikle bu Z kuşağında çok fazla olan bir şey. Çok çabuk bir şeyleri yapmak istiyorlar ve çok çabuk her şeye erişmek istiyorlar. Ben oldum demek istiyorlar. Ne yazık ki böyle olması mümkün değil. Birazcık emek vermek gerekiyor, sabahat etmek gerekiyor bir şeyleri istediğiniz gibi yapabilmek için. Bu anlamda bu çok kıymetli. Öğrendiğiniz, yaptığınız her çekim ya da bulunduğunuz her anı deneyimlemek ve bundan bir şekilde fayda çıkarmak gerekiyor. Eğer böyle şeyler yapabilirseniz elbette ki doğru şeyler yapabilirsiniz ve salt yetenek de değil tabii ki sadece bunları yapabilmenizdeki Kesinlikle, olay. tecrübe de Tecrübe, devreye giriyor. iletişim, bizim işimizin en önemli araçlarından bir tanesi Çok doğru. doğru ve etkili iletişimde olmak. Dolayısıyla organize olabilmek, programlı olabilmek, bunları yapabildiğiniz noktada zaten başarıya da değil mi adım adım ulaşıyor olacaksınız. Ama oturduğunuz yerden bir şeyleri beklemek ya da çok çabuk bir şeyler olsun, olacak demekle olabilecek bir şey değil tabii ki. Gerçekten de öyle ve bütün bu saydıklarınız aslında hani
bir paket. Yani biri Evet. olunca diğeri olmasa gibi bir durum söz konusu değil. Ne yazık ki. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Gerçekten çok keyifliydi. Umarım izleyenler de aynı keyfi almıştır. Saat 5.30'da TAG defilesinde görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın.